Evet, bu cumartesi bu hafta ilk konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Sevil Gizlenti. Sevil Hanım hoş geldiniz. Merhaba, Hoş geldiniz Sevil Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok iyi, zaten çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim, siz de öyle. Jawline estetiğinde dolgu maddesi kullanıyorsunuz. Bu dolgu maddesinin herhangi bir vücuda zararı var mı? Şimdi jawline için kullandığımız dolguların aslında diğer dolgulardan bir farkı yok. Şöyle bir farkı var, yani bu çok aslında tıbbi bir fark. Daha kalın dolgular, kalınlıktan kastım şu, molekül ağırlığı daha yüksek. Çünkü kemik üzerine koyduğumuzda orada netlik oluşturması lazım. Dudağa koyduğumuz ya da göz altına koyduğumuz dolgular çok daha softken bu biraz daha böyle o keskinliği sağlıyor. Ama içerik olarak hyaluronik asit dediğimiz bir maddeden faydalanıyoruz. Hyaluronik asit olunca hiç bu konulara hakim olmayan hastalar böyle bir panik oluyor. Hyaluronik asit bizim normalde vücudumuzda zaten bulunan dokular arasında su tutan ve nem sağlayan bir molekül. Biz o bölgeye dolgu yaptığımızda herhangi bir vücuda yan etki riski yok. Diyelim ki oldu, sevmedi, eritilebilen bir malzeme zaten bu. Yani o kötü örneklerde olduğu gibi eskiden yapılan hani sanatçılarda da var, kötü örnekler var. Erimeyen dolgularla yapılmış onlar vaktinde. Şu an öyle değil. Eriyebilen malzeme kullanıyoruz. Tekrar yaptığınızda eriyor gidiyor, yani vücut zaten onu direkt yok etmiş oluyor. Geri dönüşü var. Geri dönüşü yanlış bir şey. uygulama yapılırsa eğer. Aynen öyle. Ya da beğenmezse Beğenmedi, hasta. eski halini istiyor bir şey. Biz onu eritebiliyoruz zaten. Çok Evet. iyiymiş yani, bu gerçekten önemli. Çünkü dediğiniz gibi beğenmeyebilir. Tabii. Bunun haricinde kimlere uygulanabilir? Hani yaş sınırı var mıdır bunda? Bunda da bir yaş sınırı yok. Yine az önceki durum gibi 18 yaş altı kişilere yapmayı tercih etmiyorum. Evet. Ama bir yaş sınırı yok. Genç hastalarda anatomiyi düzeltmek için yapıyoruz. Çünkü onların aslında bir sarkması yok. Mevcutu sevmiyorlar. Çenem geride ya da açımı sevmiyorum diye. 20'li yaşlarda o nedenle yapıyorken 30'ların sonu, 40'larda, 50'lerde artık şuraların sarkmasını yok etmek için biz buralardan dolgu koyup çene hattını yine netleştirebiliyoruz. Peki bu dolgular diş sıkma problemlerine de iyi geliyor mu? Yok. Diş sıkma Özellikle kendim problemi için sordum. Diş sıkma problemi için masseter dediğimiz burada kocaman iki kasımız var. Diş gıcırdatmayı Evet. hani zaten sıktığınızda böyle kütle gibi elinize gelir. O bölgeyi gevşetecek botulinum toksini uygulamaları yapılabiliyor. Jawline'la bir alakası yok. Aslında o da jawline'ın içinde. Jawline dediğimiz işte aslında birkaç uygulamanın bir araya gelmesi. Mesela sizi değerlendirirken bana dediniz ki ben diş de sıkıyorum. Aynen. Jawline işlemin içine size o zaman botulinum toksini de ekleyeceğiz. Ama Nehir Hanım'ın diyelim hiç öyle bir sıkıntısı yok. Sadece biraz daha net istiyor. Çene ucunun biraz daha çıkık olmasını istiyor. O zaman dolgu yapıyoruz. Birlikte gıdı varsa gıdıyı alıyoruz. Amaç şurayı netleştirmek. Ya o diş gıcırdatmak için kullandığınız malzemenin de tekrar geri dönüşü vardır herhalde. Tabii ki. Botoks zaten değil mi? Masseter yapıyoruz. botoks. Masseter botoks Yüzümüze yaptırdığımız yapıyoruz. botoksun Aynen öyle. Alın çene ve göz kasınıza çevre- yapılması. Tabii ki. Zamanla geçiyor mu peki? Hani öyle bir süresi var mıdır? Mesela Tabii. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl gibi. Botulinum toksin dediğimiz şeyin zaten etki süresi vardır. Ortalama bu 5 aydır. 5 ayın sonunda tamamen eski halinize dönersiniz Sizi zaten. bulmuşken sormak istedim. Tabii. Çok teşekkür ederim. Evet. Peki jawline uygulaması yaptınız. Yaptıktan sonra ne kadar süreyle etkisi devam edecek? Dolgu Gıdı gibi çok uzun süreli ya da öyle bir kalıcı seferlik etki yok maalesef, değil. öyle değil. Dolguların bir ömrü var çünkü. Ortalama 1-1,5 yıl kadar yaptığımız dolgunun efekti devam edecektir. Sonrasında tekrarlanması gerekebilir. Jawline ile ilgili merak ettiklerimiz komplikasyonu var mıdır diye sorayım bunun da. Tabii ki, yani sonuçta bu tarz işlemlerin ehil ellerde yapılması gerekir. Tabii ki yan etkileri var. Burada önemli olan şu: yan etkisiyle baş edebilecek bir kişiye işlem yaptırmak gerekiyor. Ben yaparsam da olabilir. Ama ben biliyorum ki oluşacak yan etkiye nasıl müdahale edilir. Bunu bildiğim için çok rahat yapıyorum. Hiçbir sorun yok. Sorun çıktığında müdahale edemeyecek birine işlem yaptırmasınlar. Hekim kontrolünde ve emin ellerde yapıldığı zaman yüzümüzü güldüren sonuçlar aldığımız uygulamalar Maddi olarak da diyebiliriz. ulaşılabilir. Çok durumda. daha ulaşılabilir tabii ki. Evet. Hasta için de çok daha kolay. Tabii. Evet. Teşekkür ederiz. Ben Dakikalarımız teşekkür sona ederim. erdi. Su gibi Ağzınıza, geçti ayaklarınıza yayınımız. sağlık. Dermatoloji uzmanı Doktor Sevil Gizlenti bizimle beraberdi efendim. Sevil Hanım çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Ağzınıza Ayaklarınıza ayağınıza sağlık. sağlık.